Şimdi size bir şey soracağım ve bu soruyu ciddiye almanızı istiyorum. Neden dünyanın her köşesinde birbirini hiç tanımayan, birbirinden habersiz uygarlıklar aynı şeyi anlatıyor? Devler. Her yerde devler var. Sümer tabletinde dev var, kutsal kitaplarda dev var. Yunan mitolojisinde dev var. İskandinav efsanelerinde dev var. Türk destanlarında dev var. Kızılderili geleneklerinde dev var. Hint mitolojisinde dev var. Dünya haritasını alın ve devlerden bahsedilen her uygarlığın üstüne bir işaret koyun. Harita kırmızıya boyanır. Bu videonun sonu sizi rahatsız edecek. İyi anlamda. Eğer hala izliyorsanız, abone olmadıysanız şimdi tam zamanı. Çünkü bu kanalda her hafta tam olarak bu tür sorular soruyoruz. Abone olun, bir sonraki videoyu kaçırmayın. Devam ediyoruz. Tek bir kültür anlatısı olsaydı tamam masal der geçerdik. Ama birbirinden kilometrelerce uzakta, farklı dil konuşan, farklı tanrılara tapan, hiçbir teması olmayan medeniyetler aynı hikayeyi anlatıyorsa burada ciddi bir sorun vardı. Ya hepsi aynı şeyi hayal etti, ya biri anlattı, diğerleri kopyaladı ya da hepsi aynı şeyi gördü. Ve bu sadece bir giriş. Çünkü bu videonun sonuna geldiğinizde bu hikayenin ne kadar derin, ne kadar karmaşık, ne kadar rahatsız edici olduğunu anlayacaksınız. Mitolojiden gerçek kazılara, laboratuvardan kayıp iskeletlere, bilimin kesin cevaplarından bilimin cevaplayamadığı sorulara kadar her şeyi konuşacağız. Ama şunu en başından söyleyeyim, bu hikayede kolay cevap yok. Başlayalım. 1912, Güney Anadolu'da bir grup arkeolog aylardır burada kazı yapıyor. Sıcak kavurucu, toprak kuru, çatlak. Kazma sesleri tek düze devam ediyor ve bir anda kazma bir şeye takılıyor. Ama bu taş değil, toprağın altından bir kemik çıkıyor. İnsan femuruna benziyor ama boyutu mantıksız, çok büyük. Ekip lideri diz çöküyor, toprağı elleriyle temizlemeye başlıyor ve elleri titriyor. Çünkü bu kemik bilinen hiçbir insan iskeletiyle uyuşmuyor. Bu tür hikayeler tarih boyunca tekrar yaşandı. Ama şimdi gelin asıl tüyler ürperten noktaya gidelim. Devlerden bahseden bu uygarlıklar sadece genel olarak büyük insanlar vardı demiyor. Spesifik detaylar veriyor ve bu detaylar birbirine benziyor. Tevrat ve İncil geleneğinde Nefilim denen devlerden bahsediliyor. Olağanüstü boyutları ve güçleriyle bilinen kadim bir ırk. Golyat yaklaşık 3 metre boyunda bir savaşçı. Hz. Davut'un onu yenmesi kadim tarihin en bilinen sahnelerinden biri. Ve çok ilginç bir detay var. Golyat'ın 6 parmağı olduğu söyleniyor. Bu detayı aklınızın bir köşesine koyun. Birazdan lazım olacak. Kur'an'da ise Ad kavmi var. İrem şehrini inşa eden, heybetli yapılarıyla tanınan olağanüstü güce sahip bir topluluk. Öyle güçlü ki bizim gibi güçlü kim var diye sorarlarmış. Sonunda azgınlıkları yüzünden helak edildiler. Farklı anlatımlar ama ortak nokta aynı. Geçmişte olağanüstü boyutlarda insanlar vardı. Şimdi Akdeniz'in karşı kıyısına geçiyoruz. Antik Yunanistan. Burada devler bir masal değil, evrenin açıklaması. Titanlar yeri ve göğü yöneten ilk güçler. Zeus ve diğer tanrılar onları devirmeden önce her şeyin hakimi onlardı. Sonra Gigantesler geldi. Yer altından yükselen, dağları söküp fırlatan, volkanları harekete geçiren korkunç varlıklar. Bu savaşın tasviri Permagon sunağının mermerlerine kazınmış, o kabartmaların önünde durduğunuzda binlerce yıl önce bir sanatçının devlerin öfkesini taşa nasıl işlediğini gösteriyor. Ve tabi Tepegöz var. Polifemos. Odysseus'un karanlık bir mağarada karşılaştığı tek gözlü dev. İnsanları avuçlarında ezen, koyun sürülerini tek elle kaldıran yaratık. Şimdi dikkat edin, aynı karakter bizde de var. Dede Korkut destanlarındaki Tepegöz. Oğuz boylarını dehşete düşüren tek gözlü dev. Annesi peri, babası çoban. Basat'ın onu öldürmesi Türk destanlarının en büyük sahnelerinden biri. Yunan Tepegözü ile Türk Tepegözü neredeyse aynı karakter. İki uygarlık birbirinden habersiz. Bunu tesadüf olarak açıklamak zor. Ve Orta Asya'da Yelbegen var. Çok başlı, göğe uzanan, nehirleri bir dikişte içen devasa bir yaratık. Yunan titanları gibi göğe meydan okuyan devler Orta Asya bozkırlarında da anlatılıyor. Mezopotamya'ya bakıyoruz, Sümer mitolojisine göre Gılgamış 3'te 2 tanrı, 3'te bir insan. Olağanüstü boyutlarda bir kral. İskandinav mitolojisinde ilk canlı Ymir, bir buz devi.
Onun bedeninden dünya yaratılmış. Eti toprak olmuş, kanı deniz olmuş, kemikleri dağ olmuş. Hint destanı Ramayana'da Ravana 10 başlı 20 kollu devasa bir varlık. Onu yenmek için tanrıların müdahale etmesi gerekiyormuş. Bakın neler oluyor. Farklı kitaplar, farklı yüzyıllar, farklı diller. Ama aynı motifler. Bazı kültürlerde insanüstü varlıklardan türeyen dev ırk, bazılarında olağanüstü güce sahip kadim topluluklar. Olağanüstü fiziksel güç ve sonunda bir büyük yıkımla yok olmuş. Şimdi bir motif daha var ve bu çok önemli. Amerikan kıtasındaki Pointe Kızılderilileri Site-Kah dedikleri devasa bir ırktan bahsediyor. Bu devlerin en belirgin özelliği ne biliyor musunuz? Kırmızı saçları ve 6 parmaklı olmaları. Öyle vahşi ve güçlü ki bütün kabileler bir araya gelip onlara karşı savaş açmak zorunda kalmış. Efsaneye göre hayatta kalan son Site-Kahlar bir mağaraya sığınmış ve ateşe verilerek yok edilmiş. O mağaranın adı Lavlok. Bu ismi unutmayın. Şimdi yan yana koyalım. Tevrat'ta 6 parmaklı devler var. Kuzey Amerika'da yerlerinde 6 parmaklı dev savaşçı anlatıları var. Habersiz kültürlerde aynı anatomik anomali. Pautelerde kırmızı saçlı devler var. İskoçya ve İrlanda folklarında da kırmızı saçlı devler var. Tevrat'ta insanüstü varlıklardan türeyen Nefilimler, Kur'an'da helak edilen dev Ad kavmi. Sümerler'de yarı tanrı Gılgamış, Yunanistan'da yarı tanrı devler. Bu detaylar tesadüf olmak için fazla spesifik. Kopyalanmış olmak için coğrafi olarak çok dağınık. O zaman bu anlatılanların arkasında gerçekten somut bir şey var mı? Toprağın altından bir şeyler çıkmış mı? 19. yüzyıl Amerikası. Batıya genişlemenin altın çağı. Her gün yeni topraklar açılıyor ve gazeteler çılgın haberlerle doluyor. Ohio Vadisi'nde eski yeraltı höyüklerinin kazısında devasa iskeletler bulunduğu iddiası manşetlere çıkıyor. 1890'da New York Times bile bu haberi bastı. 2,5 metre boyunda dev iskelet bulundu. Dev kafatası çıkarıldı ve gerçekten Ohio'nun Adena ve Hopewell höyüklerinde ortalamanın üzerinde boyda iskeletler çıktı. Bazıları 2 metreyi aşıyordu. O dönemin insanları için bu ciddi bir anomali. Gazeteciler abartmakta hiç tereddüt etmedi. Her aktarımda boy biraz daha uzadı. Ama asıl rahatsız edici olan şu: o iskeletlerin çoğu kayboldu. Müzelerde iz bırakmadan yok oldu. Nereye gitti bu iskeletler? Bu soruya birazdan döneceğiz. Ama önce Lavlok'a gidiyoruz. Hatırlıyorsunuz değil mi? Pauche yerlerinin kırmızı saçlı devleri yakarak yok ettiği mağara. 1911'de 2 madenci bu mağaraya giriyor. Amaçları yarasa gübresi toplamak. O dönemde yarasa gübresi barut yapımında kullanılıyor. Para ediyor. Mağaranın derinliklerine indikçe gübre katmanlarının altında beklemedikleri şeyler çıkmaya başlıyor. Binlerce yıllık insan kalıntıları, silahlar, ördek şeklinde ahşap tuzakları ve kırmızı tonlarda saç örnekleri. Gözünüzde canlandırın. Karanlık bir mağara, taş duvarlarından nem süzülüyor, binlerce yıllık yarasa gübresinin keskin kokusu burnunuza vuruyor. El fenerinin titrek ışığında kırmızımsı saç tonları görülüyor. 1924'te resmi kazılar başladığında ortalamanın üzerinde boyda iskeletler, normalden büyük sandalet kalıntıları ve iri ok uçları da çıktı. Pahute efsaneleriyle bağlantı hemen kuruldu. Bilim insanları kırmızı saç rengini topraktaki minerallerin zamanla doğal pigmentasyonu bozmasıyla açıklıyor. Mantıklı. Ama bir dakika. Pahute sözlü geleneği bu devleri zaten kırmızı saçlı olarak tanımlıyordu. Kimse o mağarayı açmadan yüzlerce yıl önce efsane kırmızı saç dedi, mağaradan kırmızı saç çıktı. Bunu salt kimyasal tesadüf olarak geçiştirebilir misiniz? Bir saniye durun. Bu videoyu beğendiniz mi? Şu an beğeni butonuna basın. Çünkü bu tür sorular sormaya devam etmek için o küçük buton çok önemli. Anadolu'ya gidelim. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da asırlardır dev mezar söylentileri var. Bazı köylerde normalden çok daha büyük lahitler ve mezar taşları duruyor. Bunlar gerçekten büyük insanlara mı ait yoksa güç sembolü olarak mı yapılmış? Net cevap yok. Ama bu söylentilerin Anadolu'nun her köşesinde bu kadar yaygın olması başlı başına ilginç. Ve Baalbek, Lübnan'daki bu antik yapı kompleksinde insanlık tarihinin en büyük kesme taşları duruyor. Triloton denen 3 taşın her biri 800 ton civarında.
Bunu somutlaştırayım. 800 ton yaklaşık 500 araba demek. 500 arabayı üst üste koyun. Tek bir taş bloğun ağırlığını buluyorsunuz. Yakınlarda keşfedilen Hacerül Habub taşı 1650 ton üzerinde. Bugün dünyanın en güçlü mobil vinci yaklaşık 1200 ton kaldırıyor. Yani modern teknoloji bile bu taşı tek seferde yerinden oynatamıyor. Ana akım arkeoloji bunu rampa sistemleri ve binlerce işçiyle açıklıyor. Tamam, teorik olarak mümkün. Ama o taşların önünde durduğunuzda, boyunuzun o bloğun 1/3'üne bile ulaşmadığını gördüğünüzde kendinize şu soruyu sormadan edemiyorsunuz. Neden? Neden bu kadar büyük? Daha küçük taşlarla aynı yapı inşa edilemez miydi? Kim istedi bu büyüklüğü? Tamam, efsaneler her yerde. Fiziksel bulgular var, açıklanamayan yapılar var. Peki bilim ne diyor? Gerçekten devler yaşamış olabilir mi? Bir paleontoloji laboratuvarına giriyoruz. Masanın üzerinde bir alt çene kemiği var. Ama bu bildiğimiz hiçbir insana ait değil. Bu bir Gigantopithecus blanca'ya ait. Yaklaşık 100 bin yıl önce Güneydoğu Asya'nın yağmur ormanlarında yaşamış dev bir primat. Tahminen 3 metre boyunda, 350 kilonun üzerinde. Bir basketbol potasına kafasını değdirecek kadar uzun. Onlarca bine katından ağır. Karşınıza çıksa içgüdüsel olarak geri adım atacağınız bir canlı. Ve bu hayal değil. Çin'in Guangxi bölgesinde bulunan diş ve çene fosilleri bu varlığın gerçek olduğunu tartışmasız kanıtlıyor. Keşif hikayesi de çarpıcı. 1935'te Alman paleontolog von Koenigswald Hong Kong'ta bir eczaneye giriyor. Geleneksel Çin tıbbında ejderha kemiği diye satılan bir diş görüyor. Yüzlerce yıldır Çinliler bu dişleri öğütüp ilaç olarak kullanmış. Kimse bunların gerçekte neye ait olduğunu sormamış. Koenigswald sordu ve o dişin tarihin en büyük primatına ait olduğunu anladı. Şimdi en kritik nokta Gigantopithecus. Atalarımız Homo erectus'la aynı dönemde yaşadı. Aynı ormanlarda, aynı nehir kenarlarında, aynı vadilerde. Bunu hayal edin. Erken insan grubu ormanda ilerliyor, ağaçların arasında bir hışırtı geliyor. Yapraklar arasında 3 metrelik, 300 kiloluk bir gölge beliriyor. O an yaşanan dehşet nesiller boyu aktarılıyor. Her anlatımda boyut biraz daha büyüyor. Detaylar biraz daha korkunçlaşıyor. Ormanda devler var. Belki dev efsanelerinin en eski tohumları tam olarak böyle atıldı. Ve sadece başka türler değil, insan türü de inanılmaz boyutlara ulaşan bireyler üretti. 1991'de Roma yakınlarında Fidane Nekropolü'nde bir mezar açıldı. İçinde 202 santimetre boyunda dev bir erkek iskeleti çıktı. Dönemin ortalama boyu 165 santimetre civarı. Kemik analizleri hipofiz bezinden kaynaklanan gigantizm gösterdi. Büyüme hormonu kontrolsüz salgılanıyor, kemikler durmadan uzuyor. Şimdi kendinizi o Roma köyünde düşünün. Herkes 165 santimetre büyüklüğünde ve aralarında 2 metreden uzun bir adam yürüyor. Herkes başını kaldırıp bakıyor. Bu adam ölünce hakkında anlatılan hikayeler her nesil biraz daha büyümez mi? Ve paleontolojinin belki en zarif açıklaması. Antik Yunanlar Akdeniz adalarında devasa kafatasları buldular. Ve bunları tek gözlü devlere ait sandılar. Tepegöz efsanesi böyle doğmuş olabilir. Çünkü o kafatasları aslında soyu tükenmiş cüce fil türü Paleoloxoson'a aitti. Filin buruna çıktığı kafatasının tam ortasında tek bir büyük delik bırakıyor. Tıpkı dev göz yuvası gibi. Paleontolog Otni Abel 1914'te bu bağlantıyı kurdu. Binlerce yıl boyunca bir uygarlığın en ikonik yarattığı soyu tükenmiş bir filin kafatasından doğmuş. Mamut ve mastodon kemikleri de benzer karışıklıklara yol açmıştı. Eğitimli bir göz yoksa kocaman bir femur kemiği kolayca dev insan kemiği olarak yorumlanabilir. Bu açıklamalar güçlü. Gigantopithecus gerçek ve insanlarla aynı dönemde yaşadı. Gigantizm vakaları gerçekten çok büyük insanlar üretti. Fosiller yanlış yorumlanıp mitlere dönüştü. Bilimsel olarak sağlam temelleri olan açıklamalar. Ama bir dakika, hikaye burada bitmiyor. Kareküp yasası diye bir şey var. Biyolojinin temel kurallarından biri. Bir canlının boyunu 2 katına çıkardığınızda ağırlığı 8 katına çıkar. Ama kemiklerin taşıma gücü sadece 4 katına çıkar. Bu yüzden mevcut insan anatomisiyle 3 metrenin üzerinde sağlıklı bir birey mümkün görünmüyor. Robert Wadlow, modern tıbbın en bilinen gigantizm vakası. 2 metre 72 santimetreye ulaştı. Ama sürekli ağrı çekiyordu. Desteksiz yürüyemiyordu.
22 yaşında hayatını kaybetti. İnsan bedeni bu büyüklüğe dayanamıyor. Ama doğa başka canlılarda bu sınırı defalarca aştı. Dinozorlar bunun kanıtı. Argentinosaurus 70 tona ulaştı ve milyonlarca yıl yaşadı. Anatomisi insandan farklıydı elbette ama doğanın büyük boyutlara çözüm bulabileceği bir gerçek. Ve şu bilgi çok önemli. Karbonifer döneminde atmosferdeki yüksek oksijen artışı 75 santimetre kanat açıklığında yusufçuklar ve 2 metre uzunluğunda 40 ayaklar yarattı. Fosil kayıtlarıyla kanıtlanmış, tartışmasız bir gerçek. Farklı atmosferik koşullarda, farklı boyutlarda canlılar üretiyor. Peki gerçekte bu koşullar insan boyutlarını da etkilemiş olabilir mi? Bu nokta istismar edilmeye çok müsait ve istismar edildi de. 1869, New York Cardiff kasabası. Bir çiftçi kuyu kazarken toprağın altında 3 metre boyunda taşlaşmış bir adam çıkardı. Haber yayıldı. İnsanlar akın akın geldi. Saatlerce kuyruklarda bekledi. Kutsal metinlerdeki devlerin kanıtı diye yazıldı her yerde. Birkaç ay sonra gerçekler ortaya çıktı. Cardiff devi ünlü iş adamı Joe Chul'un yaptırdığı alçı taşı bir heykeldi. Sirk impresaryonu Barnum bile bunun bir kopyasını yaptırıp sergiledi ve aslından çok daha fazla para kazandı. Cardiff devi şüpheciliğin neden şart olduğunun ders kitabı örneği. Dijital çağın Cardiff devleri de var. 2004 yılında bir grafik tasarım yarışması için yapılan Photoshop'lu görsel internete yayıldı. Tayland'da, Romanya'da, Ekvator'da bulunan dev iskeletler sunuldu. Milyonlarca kez paylaşıldı. Bunlar sahte, kanıtlanmış durumda. Ama burada iki şey aynı anda doğru. Sahte kanıtlara dikkat etmek şart. Ama sahte fotoğraf gerçek bir bulgunun da gözden düşmesine yol açıyor. Gürültü arttıkça sinyal kayboluyor. Ve belki de en büyük zarar bu. Çünkü gürültünün altında cevapsız sorular var. Kaybolmuş iskeletleri hatırlayın. İnternette yaygın bir iddia var. Smithsonian Enstitüsü'nün 19. ve 20. yüzyılda bulunan dev iskeletleri sistematik olarak gizlediği. Bu iddia 2014'te bir hiciv sitesinde uydurma haberin viral olmasıyla patladı. Smithsonian bunu kesinlikle reddetti. Ana akım bilim bunu komplo teorisi olarak görüyor ve muhtemelen de haklılar. Ama bir boyutu var. 19. yüzyılda arkeolojik belgeleme bugünkü standartların çok gerisindeydi. Kayıp arşivler, etiketlenmemiş örnekler, dağılan koleksiyonlar, buluntuların iz bırakmadan kaybolması için büyük bir komploya gerek yok. Dönemin dağınık kayıt sistemi yeterli. Ama sonuç değişmiyor. O iskeletler neredeyse bugün incelenemiyor. Ve incelenemeyen bir şey hakkında kesin yargıya varmak iki taraf için de zor. Peki tüm bu efsanelerin kökeni ne? Birkaç katmanı var. Birincisi fosiller. Antik bir çobanı düşünün. Koyunlarını otlatırken bir yamaçta topraktan fırlayan kocaman beyaz bir kemik görüyor. Kendi uyluk kemiğinden 3 kat büyük. Köye dönünce ne anlatacak? Burada bir zamanlar devler yaşamış. Yunanistan'ın Samos adasında bulunan dev kemikler antik dönemde Hera tapınağına adak olarak bırakıldı. Tanrıların öldürdüğü devlerin kalıntıları diye. Bugün biliyoruz ki bunlar Miyoses döneminden kalma dev memelilere ait. Ama o dönemde paleontoloji diye bir şey yok. Bilim insanları buldukları kemikleri kendi dünya görüşüyle yorumladı. Her keşif efsaneye yeni bir katman ekledi. İkincisi psikoloji. Young'ın kolektif bilinçaltı kavramı burada devreye giriyor. Dev figürü insan zihninin derinliklerinde yatan bir arketip. Doğanın ezici gücü karşısındaki çaresizlik ve o gücü fethetme arzusu. Yanardağ patladığında antik insanlar için o da öfkeli bir devin kendisi. Deprem toprağın altındaki devlerin kıpırdaması. Doğayı kişiselleştirmek insanın en eski başa çıkma yöntemi. Ve her kültürde yöneticiler kendilerini devlerle ilişkilendirdi. Firavunlar devasa heykeller diktirdi. Golyat'ın büyüklüğü Davut'un zaferini mucizevi yaptı. Devler hem korkulan düşman hem arzulanan güç. Üçüncü katmansa cevapsız kalan sorular. Fosil yanlış yorumlanması, gigantizm, psikolojik arketypler. Bunlar dev mitlerin kökenlerini büyük ölçüde açıklıyor. Ama büyük ölçüde demek tamamen demek değil. Neden bu kadar farklı kültür bu kadar benzer spesifik detaylarda buluşuyor? Altı parmaklılık, kızıl saç, insanüstü güçlerin müdahalesiyle ortaya çıkan dev ırk anlatıları. Büyük bir tufanla gelen yıkım.
Bu motifler fosillerin yanlış anlaşılmasıyla açıklanacak kadar basit değil. Kültürler arası tutarlılığı tesadüfle geçiştiremeyecek kadar güçlü. Birbirinden habersiz toplumlar nasıl aynı saç renginden, aynı parmak sayısından, aynı kökenden bahsediyor. Ve bilim durmuyor. Antik DNA teknolojisi hızla ilerliyor. 2024'te 2 Nobel alan Sven Pebo'nun çalışmaları antik DNA'nın gücünü kanıtladı. Denisova mağarasında tek bir parmak kemiğinden tamamen yeni bir insan türü keşfedildi. Daha birkaç 10 yıl önce kimsenin hayal bile edemeyeceği bir şey. Homo florensis yani Flores cüceleri denilen tür. 1 metre boyunda insanlar. Eğer insanın 1 metre boyunda bir türü varsa spektrümün diğer ucunda ne olduğunu gerçekten biliyor muyuz? Lider teknolojisi yoğun bitki örtüsünün altındaki antik yapıları ortaya çıkarıyor. Guatemala'da bu teknolojiyle keşfedilen devasa Maya şehirleri bilinen tarihi alt üst etti. Yarın herhangi bir kaza alanından çıkacak tek bir kemik her şeyi değiştirebilir. Ana akım bilimin pozisyonu net. Dev insanlar fiziksel olarak mümkün değil. Ama bilim camiasının içinde bile sınırları zorlayanlar var. Ve bilim tarihi paradigma kaymalarıyla dolu. Kıtalar hareket ettiği fikri bir zamanlar dalga konusuydu, bugün jeolojinin temel taşı. Mide ülserinin stresten değil, bakteriden kaynaklandığını söyleyen doktor yıllarca dışlandı. Sonra Nobel aldı. Bilimin gücü her şeyi bilmesinde değil, bilmediğini kabul edip araştırmayı devam etmesinde. Bu yolculuğun sonuna geldik. Büyük resme bakın, dünyanın dört bir köşesinde binlerce yıl boyunca birbirinden habersiz uygarlıklar aynı hikayeyi anlattı. Bir zamanlar devler vardı. Bu devlerin fiziksel özellikleri, kökenleri ve yok oluş hikayesi kültürden kültüre şaşırtıcı benzerlikler taşıyor. Bilim bu efsanelerin önemli bir kısmını açıklayabiliyor ve bu açıklamalar değerli. Ama paleontolojik kayıt bize tartışmasız bir gerçek gösteriyor. Geçmişte Gigantopithecus gibi devasa canavarlar insanlarla aynı dönemde yaşadı. Toprağın altında henüz bulamadığımız şeyler. Belki de bu hikayedeki asıl dev ne Nefelim'di, ne Golyat'tı, ne de Tepegöz'dü. Belki asıl dev milyonlarca yıldır evreni anlamaya çalışan, mağara duvarlarına resimler çizen, tabletleri hikayeler kazıyan ve hala sormaya devam eden insan zihniydi. Çünkü sorular bizi büyütür ve bazen asıl keşif doğru soruyu sormaktır. Siz ne düşünüyorsunuz? Antik dünyada devler gerçekten yaşamış olabilir mi? Yoksa tüm bunlar insanlığın en büyük kolektif rüyası mı?